Merhaba arkadaşlar. Bu sefer sizlerle bu bilekliği birlikte yapalım istiyorum. Bu bileklik için istediğiniz renkte iplerden 2 metre olarak 4 tane ip kesmeniz gerekiyor. Şöyle kum boncuklar lazım. Eğer düğmeli yapmak isterseniz şu yuvayı düğme yuvası olarak kullanırsınız. Benim gibi asansörlü yapmazsanız da düğme ile tutturma durumunuz olur. Çünkü şuradan istediğiniz boyda bileğin genişliğine göre ayarlama imkanınız oluyor. Şimdi bu bilekliğimizi yapmaya başlayalım. Şimdi önce ipimizi biz şöyle ortalıyoruz. Şu düğmemin gireceği kadar böyle bir yuva yapacağım yine. Şöyle bir düğüm atayım. Şimdi ipimizin yarısını aldık. Önce bir yarısını düğme için ilk yeri yapıyorum. Bunu alttan şöyle aradan çekiyorum. Şöyle atıyorum. Aradan çekiyorum. Şöyle atıyorum. Aradan çekiyorum. Aradan çekiyorum. Şöyle arkadaşlar. Şu yuva bana yeter. Çünkü asansörlü yapacağım bunu. Evet, yuvamızı hazırladık. Şimdi bunun altını sıkıştıracağım. Şunun bir tanesini bırakıyorum şöyle. Bir tane alıyorum. Şunu örmüyorum. Şuradan bir tane alıyorum. L ya da D harfimiz. Biliyorsunuz. Diğerini alıyorum. Üstten, alttan, aradan geçirip şuraya şöyle sıkıştırıyorum. Yuvamızı yapmak için. Sonra bunu alıyorum. Sağdakini, bana göre sağdakini. L ya da D harfimi yaptım. Soldakini aldım. Alttan, aradan şuraya şu şekilde sıkıştırdım. Şimdi örmeye başlıyorum. Şu hiç örmediğimizi alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde aldım. Önce bir tanesini, şuradaki iplerden bir tanesini şuraya doluyorum. Bir, şöyle, iki. Bunu bitti. İkinciyi alıyorum. Arkadaşlar burada unutmayın, dikkat edin. İkinci de alttan, aradan. İkinci de aynı şekilde alttan, aradan. Şimdi şunu alıyoruz. Parmak bu şekilde alttan, aradan. Alttan, aradan. Evet arkadaşlar, hani burada 8 tane ipimiz var ya, bundan bir tanesini keseceğiz. Şöyle bir tanesini kesiyorum. Bizim bu ipimiz polyester olmadığı için uç kısmını şöyle tutkalla birazcık tutturuyorum arkadaşlar. Kaçmasın diye. Zaten bunu şöyle örerken oraya o sıkışır. 7 tane ipimiz kaldı. Şimdi tutuyorum. Alttan, üstten, aradan. İkinciyi alıyorum. Şöyle. 2 sıra ördüm. Bakın. Şimdi 3. sırayı öreceğim. Bu ipimizi sabit tutacağız. Şunları şu sabit olana dolayacağız. Son ipimiz.
Tamam. İpimizi döndürüyoruz. İğneleyeyim. Şimdi bu sefer arkadaşlar şu vaziyetteyken motifim bu vaziyetteyken şunu sabit tutacağım. Bunu hatta şöyle yapayım. Şuraya iğne takayım. Şöyle görün. Şunları buna dolayacağım. Yani şu sabit, şunlar dolanacak, şunlar. Doluyorum. Aynı yöntem. 1 2 1 2 üçüncüyü alıyorum. 1 2 2. Şimdi şu 7. olan ipime arkadaşlar boncuk takacağım. Şöyle 3 boncuk taktım arkadaşlar ve doluyorum. 1 2. Bu bitti. Şimdi şunu alıyorum. Şu sabit kalacak. Bu sabit. Şunları dolayacağım. 1 2 Üçüncü sıramızı örüyoruz. Yine bu sabit kalacak. Şu sabit. Şunları buna dolayacağım. Yine döndüreceğiz. Bunu döndüre döndüre örüyoruz arkadaşlar. Şimdi 3. sıraya geldik. 3. sırayı buradan itibaren öreceğiz. Ben bu tarafa doğru öreceğim. Şöyle. Şu sabit kalacak. Şunu dolayacağım. 1 şöyle 2. İkinciyi aldım. 1 şöyle 2. Şimdi boncuğumu sağlı sollu koymak istediğim için şimdi ne yapıyorum? Bu ipime 3 tane boncuk takacağım. 3 tane boncuk taktık arkadaşlar. 3 boncuğumuzu yukarıya sıkıştırıyoruz şuraya şöyle ve bunu da yine örüyoruz. Doluyoruz daha doğrusu. Birinci sırayı bitirdik. Şimdi ikinci sıra. Şimdi şu bitti. Şimdi buna geldi sıra. Bunu böyle tutuyoruz. Şu şekilde. Şuradakileri buna doluyoruz. Şu bitti. İkinciyi sarıyorum. 1 2 üçüncüyü sarıyorum. 2 şunu sarıyorum. 1 ve 2. Bu da bitti. Şimdi geldik şuna. Şunu alıyoruz. Bu sabit kalacak. Şunları dolayacağız. 1 2. Şimdi şurası ilk başladığımız nokta. Şu yüz. İlk başladığımız yüz. Önden ördük. Arkadan ördük. Önden ördük. Şimdi ne yapacağız? Arkadan öreceğiz tekrar. Şimdi arkadaşlar bakın. Sağda boncuk, solda boncuk. Bu sefer boncuğumuzu nereye koyacağız? Sağa koyacağız. Sağa koyacağımıza göre şimdi burada yine şöyle yapıyoruz. Şu şekilde öreceğiz. Şu sabit kalacak. Şunlar dolanacak. 1 2. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi buna boncuk takacağız. 3 tane.
Evet. Şunu ördük. Şimdi ne yapacağız? Şunu öreceğiz. Birincisini ördük. İkinciyi öreceğiz. Bir. Evet. 2 sıra ördüm. Üçüncü sırayı öreceğiz. Arkalı önü örüyoruz arkadaşlar. Bakın önü burasıydı. Şurayı önden ördüm. Şurayı arkadan ördüm. Şurayı önden ördüm. Arkadan ördüm. Şimdi ne yapacağım yine? Önden öreceğim. Bilekliğimizin sonuna geldim. Şimdi artık kapatmaya başlayacağım. Şurada bitti. Yani ön dediğimiz başlangıç noktamızda bitti. Ters döndürüyorum yine. Arkadaşlar bizim 7 tane ipimiz vardı ya hani. Bunu şöyle 4 bir tarafta, 3 bir tarafta olmak üzere yine şu ortada birleştirmeye çalışacağım. Bakın şunu en baştakini sabit tuttum. Diğer üçünü buna doluyorum. Şöyle birinciyi yaptım. Şu şekilde ikinciyi yaptım. Şöyle üçüncüyü yaptım. Bu bitti. Şimdi şunu yapacağız. Ve şu ortadaki yani şu taraftaki var ya arkadaş. Şu taraftakinin altında buna dolayacağım. 2 bir tarafta, 3 bir tarafta. Çünkü bu 3 taneden bakın şurada bir tanesinin boyu bayağı kısa. Şu. Bunu benim biraz ördükten sonra kesmem gerekiyor. Onun için 3 tane bu tarafa koyuyorum. 2 tane ortaya olacak şekilde buraya ben saç örgüsü yapacağım. Şimdi bir müddet gittikten sonra arkadaşlar ben şu kısa olanı keseceğim buradan. Biraz kat bıraktım. Araya soktum arkadaşlar. Ve ben bunu dilediğim kadar örüyorum. Buradan geçiriyoruz arkadaşlar. Asansörümüzü yapıyoruz. Bakın. Bakın şöyle. Buraya bir asansörümüz için yer yapacağız. Şuraya bir düğüm atıyorum ve önce sağdan veya soldan aradan geçirip buraya sıkıştırıyoruz. Şöyle. Sonra bu taraftan alıyoruz. Aynen L harfimizi yapıyoruz. Üstten, alttan, aradan geçirip şuraya sıkıştırıyoruz. Şöyle. Şimdi yine aynen bu sefer yine sağ taraftan bana göre sağ tabii. Üstten, alttan, aradan geçirip şu araya sıkıştırıyoruz.
Şimdi yine bu sefer bu tarafta. Şöyle. Arkadaşlar önce normal düğümümüzü attık. Daha sonra bu her zamanki yaptığımız şu olayımızı yapıyoruz. Olay bu. Bunun boyutunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bakın burada tek yönlü olarak hareket eder. İçeriden saklayacağız. Aşağıdaki ipi tutmadan, yani normal bilekliği tutmadan yapacağız. Buna dikkat edin. Şöyle. Şimdi de şunu aşağıdaki ipi tutturmayın arkadaşlar. Hareket edecek olan ipimizi. Ona özellikle dikkat edin. Üstten alın. Şöyle. Evet. Bunu kesiyoruz. İpimiz polyester olmadığı için tutkal kullanıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Asansör kısmını tamamladım. İnce bilekten en geniş bileğe kadar olacak şekilde şu kısımdan ayarlamanız mümkün bilekliğin genişliğini. Şu asansörün içinde bakın ipimiz rahatlıkla gidip geliyor. Yalnız bu tek taraflı, çift taraflı değil. Çift taraflıyı da ben size göstereceğim. Ayrıca bir video çekeceğim. Buradan dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Boyunu kestim. Uç kısımlarına mavi boncuğumuzu taktım. Ve bilekliğim bitti. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın lütfen.